Analog korku. 2017'nin son çeyreğinde Local 58 adlı YouTube'da paylaşılan internet serisi ilk defa alt türünün ismini belirtmişti. Analog korku. Bu terim aslında ilk burada kullanılmamıştı. Fakat tam anlamıyla alt türe bu ismin verilmesi Local 58 ile gerçekleşmişti. 70'ler ve 80'lerin analog teknolojisiyle korku türünü birleştiren bu internet alt türü özellikle pandemi zamanı insanların sosyal medyayı daha aktif kullanması sayesinde popülerlik kazanacak ve interneti kasıp kavuracaktı. Mandela Katalog ve Walton Files gibi seriler analog korkunun altın çağını başlatmış ve ileride çıkacak birçok seriye öncü olmuşlardı. Tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu serileri inceleyen birçok içerik üreticisi bulunmakta. Ve ben de o kanallardan birine sahibim. Her ne kadar son dönemlerde analog korkunun güncel halinden hiç hoşnut olmadığım için bu türden biraz uzaklaşmaya çalışsam da sürekli olarak gelen bir soruya cevap vermek ve elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Bu yüzden analog korkunun nasıl yapılması gerektiğini soran ve yaratıcılığını bu alt türde yapımlar oluşturarak göstermek isteyenler için bu videoyu yapıyorum. Aslında 2015 yılından beridir ARG'ler, creepypastalar ya da daha genel bir tabir kullanmam gerekirse unfiction hikayelerle içli dışlıyım. Bu terimlerin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden sağ üstte çıkan yazıya ya da açıklamadaki linke tıklayarak İnternet Korku Kılavuzu adlı videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. İnternette aktarılan bu öykülerin türü ne olursa olsun temelinde edebiyat bilgisi olması gerektiğini düşünüyorum. Edebiyat bilgisi dediğimde birçoğunuza öğretildiğinin aksine yazar veya kitap ismi ezberleyip geçmekten değil, gerçek edebiyattan bahsediyorum. Sindire sindire okumak, okunulanı anlamak, derinliğini çözümlemek yani metni incelemeyi bilmek ve aktarılan o yeni evrene açılan geçitten tam anlamıyla geçebilmek, kurguyu hissetmek. Bunu sağlamaya odaklı olarak kendinizi geliştirmeniz, kaliteli bir seri üretmeniz açısından oldukça yararlı olacaktır. Tabii ki kalitesiz ama içinde çok vahşet olan bir seri üretip dikkat çekebilir ve yabancıların slop olarak adlandırdığı berbat videolar yaparak milyonlarca izlenme alabilirsiniz. Fakat eğer gerçekten düzgün bir iş ortaya koymak istiyorsanız, kalitesine önem vermenizi tavsiye ederim. Okumak ve özellikle sindirerek okumak bu yüzden üzerine düşmeniz gereken bir konu. Edgar Allan Poe okuyun, H.P. Lovecraft okuyun, Mary Shelley okuyun, akademik camiada saygı duyulan korku yazarlarını okuyun ve gerçekten anlamaya çalışın. Bu hem hikaye yazımınızı, hem hikaye aktarımınızı, hem de hikayenize derinlik katmayı size öğretecektir. Hele ki analog korku türünde hikayelerin inanılmaz kalitesizleştiği, mantık hatalarıyla dolu olduğu ve sadece "vahşet koyalım korkunç diye izlenir" mentalitesiyle oluşturulduğu bu dönemde derinliğe sahip bir eser ortaya koymanız bu alt tür adına iyi bir hareket olur. Hikaye yazımınızı güçlendirmenizin ardından öğrenmeniz gereken bir diğer şey sinematografidir. Sinemayı anlayabilmek kolay bir iş değil. Ama size bu konuda uzman olun da demiyorum. Sadece kendinizi geliştirmeniz için filmlere farklı bir açıdan bakmanız gerektiğini söylüyorum. Olayı izleyip geçmektense bir sonraki izlediğiniz filmde kamera açılarına bakın. Mesela Dutch angle denilen kamera açısı korku ve gerilim filmlerinde sıkça kullanılır. Yamuk bir açıdan çekim yapılarak izleyicide bir şeylerin ters gittiği hissi uyandırılır. Bir karakteri yukarıdan çeken bir kamera açısı o karakterin çaresizliğini veya güçsüzlüğünü gösterebilir. Yüzüne aşırı yakın çekim yapılması karakterlerin duygularını yansıtmak için kullanılabilir. Kamera açıları çoğu zaman boş yere ya da güzel gözüksün diye değil, izleyicide belirli bir duyguyu hissettirebilmek için kullanılır. Kurgunun akışının nasıl sağlandığına, ışıklandırmaya, sahnelerin sembolizmine bakın. Örneğin bir karakter boş bir odada duruyor diyelim. Oda küçük bir odaysa bu karakterin hissettiği sıkışmışlık hissini yansıtmak için bilerek yapılan bir seçim olabilir. Ya da oda büyükse bu kadar geniş ama boş bir alanda karakterimizi görmek onun yalnızlığını hissettirmek için özellikle oluşturulmuş bir sahne olabilir. Diyalogları incelemeye çalışın. Karakterlerin her olayı anlattığı diyaloglar çabuk sıkıcılaşır. Sinemanın altın kuralı show, don't tell. Diyaloglar için de geçerlidir. Diyaloglarda en çok önem göstermeniz gereken kısım karakterlerin tek düze konuşmamasıdır. Gelin size bu konuda iki örnek vereyim. Örnekleri karşılaştırdığımızda ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bunlar Ali ve Veli. Ali, Veli'yi arkadaşı olarak görüyor ve onunla zaman geçirmek istiyor. Veli ise içten içe Ali'yi kıskandığı için ondan nefret ediyor. Durumumuz bu diyelim. Örnek 1. Selam Veli, birlikte vakit geçirelim mi? Hayır Ali, senden nefret ediyorum. Neden nefret ediyorsun Veli? Çünkü seni kıskanıyorum. Son. Nasıl? Absolute sinema, değil mi? Değil işte. Gelin bir de ikinci örneğe bakalım. Veli salonundaki eskimiş koltuğunda, yatar pozisyonda telefonuna bakıyordur. Yüzünde donuk bir ifadeyle Ali'nin sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarını kaydırmaya devam eder. O sırada kapı çalar. Veli'nin yüzündeki donuk ifade gider.
yerini meraklı bakışlar almıştır. Saat gecenin biridir. Veli kapı deliğinden bakar. Meraklı Ali yerini bezmişliğe bırakır. Kapıyı açar. Karşısındaki Ali'dir. Veli sesinde sahte bir neşeyle "Aa, ne işin var burada? Tatilde değil miydin sen?" der. Ali de neşeli bir şekilde cevap verir. Fakat onun neşesi içtendir. "Sürpriz yapmak istedim. Hem bak ne getirdim sana." Ali elindeki içkiyi gösterir. Şişeye bakan Veli'nin bakışları anlık olarak donuklaşır. Ali bu durumu fark eder ama anlam getiremez. "Pahalı bir şeye benziyor. Bence onu özel bir an için sakla Ali," der Veli. Ali o gece içmeleri için ısrarcı olur ama Veli yarın işi için erken kalkması gerektiğini söyleyerek Ali'yi eve almaz. Ali Veli'nin kapısının önünde bir süre daha durur fakat en nihayetinde anlayış göstererek gider. Elbette ikinci örneğin mükemmel bir sahne olduğunu söylemiyorum. Sonuçta yazması 5 dakikamı bile almadı ancak ilk örnekle karşılaştırıldığında arada dağlar kadar fark var. İkinci sahnede de Veli'nin Ali'yi içten içe kıskandığını, onu sevmediğini, Ali'nin ise durumdan bir haber olduğunu, sadece arkadaşıyla vakit geçirmek istediğini anlayabiliriz. Ama bu hislerin hiçbiri sözlü olarak yansıtılmamıştır. Sahneler tüm olayı bize aktarır ama sahnelere bakmasak bile diyalogdaki değişimler aralarında bir sorun olduğunu yansıtmaya yeter. Bazılarınız ilk verdiğim örnekteki kadar kötü bir diyaloğun yazılmasının mümkün olmadığını düşünebilir. Ama inanın creepypastaların sonunu getiren ve analog korkunun günümüzde kalitesinin inanılmaz düşmesine neden olan en önemli sebeplerden biridir berbat diyaloglar. Tabii ki görseller de bir o kadar önemli rol oynar. Görüntü korkuyu verebilmek için oldukça önemli. Efektler, edit kalitesinin yüksekliği ya da çizimlerin emek sarf edilerek yapılması hikaye aktarımını destekler. Ama kimi sahnelerde gerilimi yansıtabilmek adına görüntüde eksiklikler olması daha iyi olabilir. Kapının yanında duran bir canavar görseli korkunç olabilir ama odanızın aralık kapısından koridorunuzun karanlığına bakmak hem korkunçtur hem de siz baktıkça daha da gerilmenize neden olur. Suspense dediğimiz şey aslında bu gerilimi sağlayabilmektir. O bekleyiş sürecinin yaşanması da görselliğin eksikliğiyle sağlanabilir. The Wolf ya da The Painter serilerindeki gibi saniye başı vahşet koymak bir noktadan sonra izleyiciyi sıkacaktır ve serinizin oldukça amatörce gözükmesine neden olacaktır. Alfred Hitchcock'un ününün temelinde yatan en değerli element suspense'tir. Korku türünde o gerilimi sağlayabilmeniz etkili bir yapım oluşturduğunuzu hissettirecektir. Kozmik korku türünün babası H.P. Lovecraft'ın tekrar söylediğim bir sözü vardır. İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur ve en eski ve en güçlü korkusu da bilinmeyene duyduğu korkudur. Bilinmezliğe duyduğumuz korkuyu ne kadar iyi kullanabilirsiniz, o kadar iyi gerebilirsiniz. Karanlıktan korkarız çünkü içinde sakladığı tehlikeleri bilmeyiz. Bu daha derinlerde yatan bir korkudur. Kaliteli korku filmleri bu korkuyu sıkça uyandırır. Kamera bir anda boş bir odaya odaklanır ve yavaşça yaklaşmaya başlar. Ne çıkacağını bilmeyiz ama tehlikede hissederiz. Sonucunda hiçbir yaratıkla karşılaşmasak bile beklediğimiz süre boyunca inanılmaz gerilmişizdir. Bir sahne düşünün. Duvara dönük bir adam sabit bir şekilde duruyor. Korkunç bir yüz yok, çığlık sesleri yok, jumpscare yok, vahşet yok. Sadece duran bir adam var. Yine de oldukça gerici bir sahne. Hatta jumpscare'li sahnelerden daha farklı hissettiriyor. Sanki o anlık refleksif korkudan ziyade derinlerdeki bir korkuyu uyandırıyormuş gibi. İşte izleyicide bu hissi yaratabilmektir suspense. O yüzden görsel öğeleri kullanırken izleyicinin bilinmezliği olan korkusunu uyandırmaya çalışmanız saçma bir jumpscare'den daha etkili olacaktır. Elbette sessizlik gerilimi yaratmada işe yarayabilir. Fakat ses dizaynına odaklanmak serinizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Gerektiğinde arka planda geren bir müzik ya da korkutucu ses efektleri işinize yarayacaktır. Korkunç ses efektlerinden kastım tabii ki saniye başı çığlık sesi koymak değil. Daha çok gerilimi artırabilecek sesler kullanmak önemli. Bunu anlamak için son paylaştığım videodan bir kısma bakabiliriz. Super Composite Negative Prompt olarak Brando yazdığında karşısına bu görsel çıkmış. Birbirinden en uzak iki şey olduğuna göre bu görseli tarif ettiği bir Negative Prompt yazarsa da Marlon Brando'nun olduğu bir görselle karşılaşmalı. Heyecanla görseli anlatan bir Negative Prompt yazmıştı. Digitapintix Skyline logo. Fark ettiğiniz üzere arkada kullandığım ses ani çıkan bir ses ya da çığlık sesi değil. İzleyiciyi yerinden zıplatmayı ya da izleyicinin ani tepki vermesini amaçlayan bir ses de değil. Bu sesin tek amacı görsellerin oluşumu sırasındaki bekleyiş sürecinin etkisini arttırmak.
Bir süre devam eden ve zamanla artan sesler de gerilimi artırabilir. Çoğu dizi ve filmde çaydanlığın kaynama sesi kullanılır mesela. Bu sesin sürekli olarak artışı ve rahatsız ediciliği, sıkıntı içindeki bir karakterin bize gösterilmesiyle birleştirildiğinde oldukça etkili bir sahneyi bize sunabilir. Tabii ki ses efektlerini ve müziği kullanmak bu kadarla kalmaz. Ama en iyi şekilde anlayabilmeniz için gerilim ve korku filmlerindeki ses kullanımını analiz edebilirsiniz. Yine de ses konusunda son bir şey söylemem gerek. Tür korku veya gerilim olduğunda sessizlik çoğu türün aksine sizin doldurmanız gereken bir şey ya da düşmanınız değil, dostunuzdur. Şu zamana kadar anlattıklarımı düzgünce hikayenize işleyebilseniz bile serinizin izlenmesini garanti edemem. Ama serinizi izleyen, keşfeden kişiler kalitesinin farkına varacaktır. Eğer ki amacınız iyi bir eser ortaya koymak değil de izlenme almaksa zaten bu video size göre değil. Fakat çok izlenme alanların taktiklerinden birini size anlatabilirim. Eğer ki anlatacağım şeyi anlattığım diğer şeylere de dikkat ederek yaparsanız hem kaliteli hem de çok izlenen bir seriyi ortaya koyma ihtimaliniz artar. Kesinleşmez ama artar. Yapmanız gereken şey trendleri takip etmek. Serinizi oluşturmak istediğiniz türde güncel olarak neler çok izleniyor, nelere ilgi duyuluyor. Bunları analiz eder ve buna odaklı bir şekilde serinizi oluşturursanız izlenme oranınız artabilir. Günümüzde analog korkunun en dikkat çeken hali medya analog korkudur. Halihazırda medyada bulunan karakterleri analog korkuyla birleştirmek trend olmuştur. Godzilla, Jurassic Park, masal karakterleri, Pac-Man ve sayamayacağım birçok örnek var. İzlenme odaklıysanız bu tarz bir karakter bulup halihazırda bilinen hikayesini korku hikayesine dönüştürebilirsiniz. Ama eğer yaratıcılığınıza odaklıysanız ve izlenme önemli değilse bir hikayeyi uyarlamaktansa aklınıza gelen hikayeyi aktarmayı tercih etmenizi tavsiye ederim. İlerleyen dönemlerde sizin ne kadar istediğinize bağlı olarak bu anlattığım olayları teker teker detaylı bir şekilde öğreten videolar da yapabilirim. Ses dizaynı nasıl yapılır, nasıl editlenir, kurgu nasıl yazılır gibi videolar da bu kanalda olabilir. Tabii bunun için yorumlarda belirtmeniz gerek. Ama şimdilik son bir tavsiye vereceğim. Şimdiye kadar söylediklerimle çelişen bir tavsiye olacak ama oldukça önemli. Her denileni yapmayın. Sadece analog korku değil, genel olarak her sanat ve zanaatte sürekli olarak onlarca insanın size tavsiye verdiğini, hatta bazen bazı şeyleri dikte ettiğini duyabilirsiniz. Şunu unutmayın, kimse her konuda %100 haklı olamaz. Hepimiz hata yapabiliriz, hatta hata yapmalıyız ki gelişebilelim. Bu yüzden size söylenen her tavsiyeye uymak zorunda olmadığınızı bilerek ilerleyin. Mesela Analog Korku Nasıl Yapılmaz adlı videomda analog korkunun temelinde kayıp kasetler teması olduğundan ve bu temele uyulması gerektiğinden bahsetmiştim. Bu temele uymak yerine daha yaratıcı bir yaklaşımla ilerleyebilir ve benim yapabileceğim en iyi seriden çok daha iyisini yapabilirsiniz. Bu tavsiyeleri genel olarak anlamanız için vermeye çalışıyorum. Ve eğer yaratıcılığınız bu tavsiyelerimden bazılarıyla zıtlaşmanızı gerektiriyorsa zıtlaşın. Belki de hayal bile edilemez eserler yaratıp büyüleyici evrenlerinize kapılmamızı sağlarsınız.